Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz minik, kabardıkça kabaran çok lezzetli pişi tarifimi paylaşacağım arkadaşlar. Mayalı pişi tarifimi paylaşacağım. Bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için cam bir kaseye 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 paket instant mayayı ekliyorum ve bir dolu yemek kaşığı da şeker ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Ön mayalama işlemini gerçekleştiriyoruz bu aşamada. Evet, gördüğünüz gibi mayam kabardı. Şimdi bir yumurtayı kırıyorum. Bir yemek kaşığı sirke. Evet, tüm sıvı malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi homojen bir şekilde karıştırdım. Şimdi kuru malzemesini ekliyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Bu aşamada bir dolu yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ettikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Un miktarını ve diğer malzemelerin miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ama ununu özellikle dikkatli bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü unun kalitesine göre kıvamında değişkenlik gösterebiliyor. Evet, ununu eklerken hamur ağırlaşana kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Ne zaman ki hamurumuz ağırlaştı artık çırpıcıyı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamuru yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de kanalımla ilk defa karşılaştıysanız eğer bir önceki videolarımı da ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten seveceğiniz çok güzel tariflerim var. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Evet, hamurumuza artık un eklemiyoruz. Bu ekmek hamuruna yakın hamur olduğu için bu şekilde yoğurmak gerekiyor. Hamur özdeşleşip elimizi bırakana kadar bu hareketle yoğurmamız çok önemli. Bakın yoğurdukça hamur toparlandı ve elimi bıraktı. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıyorum ve sıcak ortamda mayalanana kadar yarım saat dinlendiriyorum. Çok fazla dinlendirmeye gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Şimdi tezgahın üzerine un serpiyorum ve hamurumu kaseden alıyorum. Şimdi içindeki gazın çıkması için çok fazla değil, bu şekilde toparlıyorum. Bu içindeki ekşi kokunun gitmesini istemiyorum. Çünkü pişiye ben gerçekten ekşi kokusu yakıştırıyorum. Evet, bu aşamada hamurumu ikiye böldüm ve bu şekilde beze haline getiriyorum. Şimdi tezgahımın üzerine tekrar unluyorum ve büyük bezemi alıyorum. Hafif üzerine bastırıp merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. İstediğim kalınlığa ulaştı. Bu aşamadan sonra evet, şimdi ağzı büyük olan bardak yardımıyla bu şekilde yuvarlaklar kesiyorum. Çay tabağı büyüklüğünde olması gerekiyor. Bu boyutta evinizde ne varsa onunla kesebilirsiniz tabii ki. Evet, bardakla kestim. Şimdi kenardaki hamurları alıyorum ve bu şekilde elimle uzatıyorum. Böyle oval şekil veriyorum. Evet, oval şekli verdiğim hamurlarımı kenara alıyorum ve diğer hamurları açana kadar mayalanmasını bekliyorum. Gerçekten çok bereketli bir hamur oluyor. Koca bir aileyi doyurabilirsiniz bu pişilerle. Evet, diğer hamuru da açtıktan sonra aynı şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, hamurlarımı açtım. Şimdi onlar kenarda mayalanırken ben tavamın içine
Yaklaşık 2,5 su bardağı yağımı koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarım mayalandı. Bu aşamada parmaklarımla bu şekilde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi yağım kızdı. İçine bir küçük parça hamur attım ve hemen havaya kalktı. Bu demek oluyor ki yağımız kızmış. Artık kızartmaya geçebiliriz. Evet, yavaşça hamurlarımızı koyuyoruz. Bakın, hamurlarıma gerçekten çok güzel kabardı. Bakar mısınız? Mayalı olduğu halde içi boş ve asla yağ çekmiyor. İçindeki kabartma tozu sayesinde özellikle asla yağ çekmiyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarımın tek tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını kızartıyorum kontrollü şekilde. Evet, ikinci partiyi de koyduktan sonra bu şekilde sallamayı mutlaka ihmal etmeyelim. Bu sayede hamur kızgın yağla temas edecek ve kabarması çok güzel olacaktır. Bu aşamada hamurlar kabardığı için çevirdikten sonra ayakta durması zor oluyor. O yüzden kontrollü bir şekilde kızartmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pişilerim bitti. Bakar mısınız, böyle gerçekten çok lezzetli bir pişi oldu. Ben her zaman bu şekilde yaparım. Hem gevrek oluyor hem de yumuşacık, pamuk gibi ve içi boş pişi oluyor. İçine kattığımız kabartma tozu sayesinde kesinlikle yağ çekmiyor ve ben mayayla yapılan pişileri sevdiğim için her zaman bu şekilde yaparım. O yüzden içi boş pişi oluyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Özellikle domates ve peynirle birlikte yerseniz arasını böyle sandviç gibi açıp size de göstermek istiyorum. Şöyle diyorum. Bakın, pamuk gibi. Kesinlikle hamurlaşma yok. Yumuşacık, pamuk gibi, gördüğünüz gibi. İçini de açmak istiyorum. Bakın. Şöyle. Hiç hamurlaşma falan asla yok. Bakın. Ve çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle peynirini de şöyle koymak istiyorum. Evet. Yanına da bir tane çay olsa daha iyi olurdu ama şimdilik çayım yok. Ve şimdi şöyle sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Ben bunun içine yeşil soğan ya da kuru soğan da koyuyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Aşırı lezzetli. Yani bunu yemelere doyamazsınız, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Çocuklar zaten pişerken gelip götürdüler. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte pişi tarifimi paylaştım. Ben kesinlikle bu şekilde yapın ve deneyin. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.